Herkese merhaba arkadaşlar. Damla Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı çok kolay olan bu görmüş olduğunuz örgü modelinin yapımını sizlere anlatmak istiyorum. Yapımı gerçekten çok basit. Arka kısmı böyle. Bu modelimizi istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Bütün örgülerinizde ne istiyorsanız yapabilirsiniz. Hırka, yelek, bere, çanta, aklınıza ne geliyorsa bütün örgülerinizde kullanabileceğiniz çok kolay bir örgü modeli. Yapmaya başlayınca da göreceksiniz. Yapmanızı tavsiye ederim. Eğer daha çok kalın iplikten kullanırsanız örgü modelimiz daha büyük duracaktır. İnce iplikten yaparsanız bu örgülerimiz daha küçük olacaktır. Şimdi bu güzel, basit, kolay örgü modelini nasıl yaptım sizlere kısaca anlatmak istiyorum. Eğer kanalıma abone olur, beğenir, eğer istiyorsanız yorum yazarsanız da çok sevinirim. Şimdi örgümüze başlayalım. İp olarak akrilik iplik kullanacağım. Bu ipliğimiz 5 numaralı tığlar için. İlk önce zincir çekeceğim. 34 tane zincir çekeceğim. Size göstermek amaçlı. Gördüğünüz gibi 34 tane zincir çektim. Burada ikinci ilmeğimize batıyorum. Ve sık iğne örüyorum. Her ilmeğe batarak birer tane sık iğne öreceğim. Bu şekilde buraya kadar devam ediyorum. Son ilmeğe batıyorum. Bir sıra sık iğne ördüm. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Döndürüyorum. Hemen yandaki ilmeğe batıyorum. Bir tane sık iğne örüyorum. Şimdi modele geçeceğim. 1 2 defa doladım. 3 tane ilmeğimiz oldu. Yandaki ilmeğe batıyorum. 1 2 3 bir tane üçlü trabzan ördüm. Şimdi yandaki ilmeğe batıyorum. Battım ve sık iğne yaptım. Gördüğünüz gibi burada küçük modelimiz oluştu. Tekrar 1 2 defa doladım. 3 tane ilmek oldu. Yandaki ilmeğimize batıyorum. 1 2 3 üçlü trabzan ördüm. Şimdi yandaki ilmeğe batıyorum. Bir tane sık iğne. Tekrar 1 2 3 tane ilmek oldu. Yandaki ilmeğe batıyorum. Bu şekilde 4 tane oldu. 1 2 ve 3 üçlü trabzan ördüm. Yandaki ilmeğe battım ve bir tane sık iğne. Gördüğünüz gibi küçük küçük modellerimiz oluştu. Eğer ipi daha kalın kullanırsanız bu model daha büyük oluyor.
1 2 3 tane ilmeğim oldu. Yandaki ilmeğe batıyorum. 1 2 3 üçlü trabzan örüyorum. Yandaki ilmeğe battım. Bir tane sık iğne, 1 2 3 tane ilmeğim oldu. Yandaki ilmeğe batıyorum. 1 2 3 bir tane üçlü trabzan, yandaki ilmeğe batıyorum ve bu şekilde buraya kadar aynı işlemi yaparak devam edeceğim. Gördüğünüz gibi modelimiz de bu şekilde oluyor. Gördüğünüz gibi bir sıra ördüm. Şimdi tekrar son köşemizi göstermek istiyorum. Ve en son buraya batıyorum köşemize. Battım. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Döndürdüm. Buradaki boşluğumuza battım. Daha sonra buradaki, şimdi buraya, daha sonra buraya, gördüğünüz gibi batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Gördüğünüz gibi orta kısımlarda 2 tane sık iğne oluyor. 1 2, burada modelimiz 1 2, modelimiz aynı şekilde buraya modelimiz, gördüğünüz gibi orta kısımlara ikişer defa sık iğne yaparak her ilmeğe batarak buraya kadar devam ediyorum. Gördüğünüz gibi bir sıra ördüm. Şimdi köşe kısmını gösteriyorum. Batıyorum. En son köşemize de battım. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Döndürüyorum. İlmeğimize batıyorum. Doluyorum 2 defa. Yandaki ilmeğimize batıyorum. Tekrar bir tane üçlü trabzan. Yandaki ilmeğimize batıyorum. Tam üst üste gelmesi gerekiyor. Kontrol ediyorum. Tekrar 2 defa doluyorum. Yandaki ilmeğe batıyorum. Üçlü trabzan örüyorum. Yandaki ilmeğe batıyorum. Bir tane sık iğne. 3 defa doladım. Yandaki ilmeğe batıyorum. Bir tane üçlü trabzan, bir tane sık iğne. Tekrar kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde alt alta gelmesi gerekiyor.
Tekrar 3 defa doladım. Bir tane üçlü trabzan, bir tane sık iğne, bir tane üçlü trabzan, bir tane sık iğne. Bu işlemi yaparak buraya kadar devam ediyorum. Tekrar sıramızı bitirdim. Köşemizi göstermek istiyorum. En son batıyorum. Üçlü trabzan örüyorum. Ve daha sonra en son köşemize batıyorum. Arka kısmı bu şekilde oluyor. Ön kısmı bu şekilde. Bir tane zincir, yandaki ilmeğe batıyorum ve sık iğne örerek devam edeceğim. Tekrar her ilmeğe birer tane sık iğne, gördüğünüz gibi her ilmeğe batarak devam ediyorum. Buraya kadar devam edeceğim. Tekrar bir sıra sık iğne yaptım her ilmeğe batarak. En son köşemize de batıyorum. Köşelerde aynı işlemi yapıyorum. Bir tane zincir döndürüyorum. Köşemize battım. Bir tane sık iğne, daha sonra bir tane üçlü trabzan, bir tane sık iğne, bir tane üçlü trabzan, bir tane sık iğne, bir tane üçlü trabzan, bir tane sık iğne. Bakıyorum, kontrol ediyorum. Alt alta gelmesi gerekiyor. Her seferinde aynı işlemi yapıyorum. Gördüğünüz gibi modelimiz çok güzel. Şimdi sizlere biraz ördükten sonra göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, modelimiz çok güzel oldu. Bu modelimizden çok güzel battaniye, hırka, yelek, kazak, çanta, yastık, ne istiyorsanız bütün örgülerinizde kullanabilirsiniz. Yapılışı da çok kolay. Arka kısmı bu şekilde oluyor. Gördüğünüz gibi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olur, beğenirseniz, eğer istiyorsanız yorum yazarsanız çok sevinirim. Şimdilik hoşça kalın.